Yine Hardened için kurulum adımındayız. Benzer bir sanal makine oluşturdum. Çok daha hızlı gidelim diye belli ayarları daha öncesinde yaptım. 4820 ben 360 verdim. Tin disk olarak provizyonlu. Makinemi power on ediyorum. Arka planda da disk bağladım. Hızlıca görelim diye web konsola girdim. Hardened diskini açsın. Şuradan da tekrar CD'si bağlayalım. Yine JAWS kurulumu ISO'su takılı. Tam connected olarak duruyor. Şuradan Ctrl Alt Delete diyelim. Buraya gelsin. Bu sefer Hardened repositör olarak seçiyorum. Yeni kurulum diyorum. Ondan sonra zaten benzer süreç olacak ama arzu ederseniz hızlıca beraber üzerinden de geçeriz. Buralar yine biraz zaman alacaktır. Yine ilk adımlar tamamlandığında kurulum yapacağız. Yes diyoruz. Sonra biraz daha bekliyoruz. Vim kendi kurulumunu hızlıca yapsın diye. Ondan sonra da zaten yine benzer süreç konfigür edeceğiz. Password'ını vereceğiz. MFA'mızı tanımlayacağız. Her şey hazır. Gördüğümüz gibi zaten appliance'lar üzerinden ilerlemek bu kadar kolay. Tersini düşünecek olsaydık zaten sunucumuzu kurmamız gerekiyordu. Bileşenlerini, isterleri, pre-requirement'ları yüklememiz gerekiyordu. Ondan sonra işte hardening vesaire varsa onları yapmamız gerekiyordu. Sonra işte dosyayı kopyalayıp install edip ona göre konfigürasyon yapmamız gerekiyordu. Bunlardan açıkçası kurtulmuş oluyoruz. Daha da fazlası zaten kullanırken de sizler de keşfediyor olacaksınız. Dolayısıyla gerçek anlamda bir appliance, kapalı kutu çözümü gibi de düşünebilirsiniz. Bu da hazırlandıktan sonra son olarak Hardened repository'imizi de ayarlayalım. VBR 13 Hardened 01. Niye bu kadar uzun tuttunuz derseniz de açıkçası demo ortamı olduğu için ekranlarda gözükmesi için böyle bir uzun her şeyi yazmayı tercih ettim. Hardened 01 doğru yazdık. Hemen statik olarak belirlediğim adresi gireyim. Yine sunucumuz diyorum. Başka bir şey yoktu. Next dedim. Change dedim. İstanbul diye girdim. Hemen bir sync çalıştırıyorum emin olmak için. Sonra next diyorum. Şifremiz her zaman olduğu gibi. Hemen appliance'ımız için oluşturacağımız authenticator ayarlarını yapalım. Artıya bastım. Scan QR dedim. Show QR dedim. Buradan ekledim. Daha sonra da escape dedim. Telefonumdan aldığım kodu bir kere girdim. Bir daha yapalım. Kod değişmiş. Tam son anda yapmışız. Bunu girdik. Next dedik. VMSO ve next diyorum. Daha sonra da finish. Burada bir tek aradaki farkımız şu. Hardened repository olduğu için yani yedeklemelerimizi güvenli olarak tutacağımız bir alan olduğu için mutlaka Security Officer'ı web interface içerisinden enable etmemiz gerektiğini söylüyor. Etmezsek zaten kurulumda daha doğrusu konfigürasyonda farklı problemler yaşanmaya başlıyor. Dolayısıyla ilk başta bunu etmemiz gerekiyor. Farklı problemler derken de zaten hani o ayar yapılmadığı için hardened olarak eklemek mümkün olmuyor. Onun için hızlıca da buradan 1443'üne gidelim. Şuradan duplicate diyelim, bu değil. Şunu duplicate edelim. Sadece ismini kopyalamayayım, tekrar yazmayayım diye. Hardened
01 demiştik. Buraya geliyorum. Advanced Next. Veeam Admin olarak girmeyeceğim. Tam tersi Veeam SO olarak gireceğim. Geçici password'ümü girdim. Bana yeni password'ümü soruyor. Yine uzun şifre belirlemeniz gerekiyor. Onu da belirledim. Tabii ki tutmadı. Bu sefer tuttu sanki. Aynen. Şimdi SO yani Security Officer olarak esasında kullanacağım o güvenli telefon ya da MFA için kullanacağım bu uygulama üzerinden yine benzer süreci kod okutarak telefonuma tanıtıyorum. Bu sefer QR kodu zaten ekranda. Daha sonra aynı şekilde ilk kodumu one time password'ümü giriyorum. Daha sonra bana Hardened Repository içerisinde benim erişimimi hani ekstra bir problem olursa sağlayabilecek tekrar girebileceğim recovery token'ı görebilirsiniz. Onun için mutlaka bunu yine farklı bir yere kaydetmekte fayda var. Ben de ortam olduğu için şu an çok dert etmedim. Sadece görebildiğimiz buradaki Host Admin Management Console üzerinde birincisi eventler. Eventlerle beraber mesela Password Reset for Security Officer az önce yaptığımız işlem. Dolayısıyla onları görebiliyor. Veeam Admin ile yapılan işlemleri görebiliyor. Overview adımında da işte Change Password ve Password Recovery Token var. Ve bununla beraber de gelecek olan Approve ve Decline eventleri burada oluyor olacak. Dolayısıyla buradan da kontrollerini sağlıyor olacak. Sign out dedim ve hatta arzu ederseniz bir de Veeam Admin'le de login olalım. Orada da arayüzünde herhangi bir şey var mı onları da kontrol edelim. Şuradan duplicate diyelim. Bir kere de reboot ettim. Sanırım bir yerde takıldı ama ben de tam olarak troubleshoot edemedim. Ama şöyle Veeam Admin olarak girelim. MFA'mıza giriyorum. Ama Hardened'da belirli bir süre geçmesi gerekiyor. 446-790. Girdim. Yine benzer şekilde Host Management arayüzü. Time Remote Access, User kuralları, Backup, Updates and Logs and Services ekranları yine benzer şekilde geliyor diyelim. Şu an zaten şey diyor Web Access to Enable, Disable Host UI Service. Bu tarafı da kapatabiliriz. Diğer yandan şu ekrandan da bahsedeyim. Appliance modeli demiştik zaten. Biraz daha ekranlar zaten tanıdık geliyor olacaktır. Eğer appliance'ların konsollarına gidecek olursanız örneğin Hardened Repository tarafına gidelim. Şurası Hardened Repository'nin sanal appliance konsolu. Burada sign in diyecek olursam benzer süreç hemen Veeam Admin olarak girelim. Yine MFA'mı girmem bekleniyor. MFA'mızı girdiğimizde de burada da host konfigürasyon. Nedir onlar? Hostname, network, işte time vesaire ayarları. Veya remote access konfigürasyon. Yine benzer şekilde host management UI'yi aç kapa, yeni sertifika yarat gibi. Bununla beraber SSH ya da remote shell access. Bunlar tabii ki security officer onayına gidiyor. Bununla beraber integration settings yani farklı bir VBR ile bağlayacaksam, password değiştirmesi, reboot, sign out, shutdown gibi opsiyonlar bulunuyor. Buradan da belirli aksiyonları alabileceğiniz menüler bulunuyor. Bu hepsi için geçerli. Dediğim gibi Hardened'da Security Officer zaten olmazsa olmazlardan. Diğer yandan diğerleri de benzer kurulum süreçlerinden gidiyor. Şimdi bir sonraki adımda zaten beraber entegrasyonunu yapıyor olacağız. Ne yaptık? İşte proxy'yi kurduk. Arka planda hardening'i kurduk. Arka planda ilk başta esasında VSA appliance'ımızı kurduk. Her şeyimiz hazır. Tek yapmamız gereken VBR'da lisansı girip ondan sonra da bu appliance'ları az önce gördüğümüz ekranlarda gördüğümüz bilgilerle beraber eklemek olacak. Ondan sonra da backup politikamızı yazıyor olacağız. Bir sonraki adımda da bu entegrasyonları yapmak için beraberiz.